Yeditepe Üniversitesi'nden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri bölümünden Profesör Doktor Cengiz Erişen hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Güzel, güneşli bir bahar gününde yapacağız röportajımızı. Evet. Öncelikli olarak bölümümüzün tanıtımıyla başlayalım. Genel manada öğrencilerimizin merak ettikleri üzerinden bize biraz bilgi verirseniz sevinirim. Evet. Çok teşekkürler davetiniz için de. Teşekkür ederiz. Bölüm tanıtımını genel olarak yapmak gerekirse siyaset ve uluslararası ilişkiler sosyal bilimler içerisinde yer alan önemli bir bölüm. Üniversitemizde de 1996 yılında kurulduktan sonra açılmış bir bölüm ve şu anda 600'ye yakın öğrencisi var ve 1000'in üzerinde mezun vermiş bir bölüm. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan önemli bir bölümümüz. Bölümün içerisinde tabii geçmişten günümüze kadar çok fazla değişiklik olmuş hem akademik kadroda hem de müfredat bağlamında. Ama önemli olan siyaset ve uluslararası ilişkiler aslında diğer sosyal bilimlerden de çok fazla beslenen ve farklı alanlarda alt disiplinler geliştirmiş bir bölüm. İşte siyasal tarih, siyasal davranış, siyasal iktisat, siyaset çok geniş teorisi. kapsamlı bir bölüm Evet. çünkü. Ve her farklı disiplinden bir alt disiplin geliştirebildiği için de Evet. çok boyutlu disiplinler arası bir eğitim verebiliyor. Bu nedenle de biz de bunu müfredatımızın içerisinde öğrencilerimize sunabiliyoruz. Bu çok boyutlu eğitim tabii ki hem teorik hem de pratik veya uygulamalı derslerle destekleniyor. İlk 2 yılda öğrenciler daha çok teorik dersler alarak başlıyor ve farklı disiplinlerden de iktisat başta olmak üzere, hukuk başta olmak üzere farklı dersler alarak altyapılarını oluşturuyorlar. Evet. 3. ve 4. yılda ise uzmanlık dersleri ve bölge, alan seçmeli dersler almaya başlıyorlar. Peki siyaset deyince pratikten bahsettiniz. Nasıl yapılabiliyor bunun pratiği? Nasıl bir ders oluyor? Şimdi aslında siyaset çok önemli bir alan. Hem siyaset bilimi hem uluslararası ilişkiler. Bir politika yapıcılara danışmanlık ve yani dünyada ve ülkemizde gelişen olayların yorumlanması kadar önemli olduğu gibi şirketlerde ve kamu kurumlarında da siyasetin etkilerini anlaşılması ve aslında anlatılması gerekiyor. Çünkü siyasetin değmediği herhangi bir vatandaş yok. Bu hem ülkemizde hem başka ülkelerde de aynı şekilde geçerli. Siyaset ve uluslararası ilişkiler öğrencisi de bu eğitimi aldıktan sonra o formasyonla hem politikanın veya alınan kararın uygulanmasında görev alabiliyor hem de oluşturulmasında görev alabiliyor. Evet. O nedenle bizim verdiğimiz derslerde hem tarih, felsefe, iktisat, hukuk, davranışsal bilimler bunların temellerini içeriyor. Hem de uygulama olarak da farklı mesela istatistik kullanımı, işte yeni teknolojik yaklaşımların uygulaması gibi laboratuvar dersleri de var. Ama bunun yanında bölgesel yani Orta Doğu, Balkanlar, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Asya. Belli bir alanda uzmanlaşarak. Evet. Bu alanlar üzerine de farklı bölge dersleri alarak uzmanlıklarını geliştirebiliyorlar. Evet. Bunların hepsinin toplamı tabii ki öğrenciye bir formasyon veriyor. Sadece akademik anlamda değil ama Yeditepe Üniversitesi'nin vermiş olduğu sosyal imkanlarla beraber öğrenciler bir formasyon olarak mezun oluyor ve bu da öğrencilerimizin hem kamu kuruluşlarına hem de özel kuruluşlarda çokça rahat bir şekilde iş bulmalarına en önemli kısımlardan yardımcı biri de oldu. bu. Evet. Ve yani günümüzde medya kuruluşlarından tutun işte ilaç firmalarına, otomotiv firmalarına, danışmanlık firmalarına, finansal yatırım firmalarına, kamu kuruluşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve iş bulan çokça öğrencimiz oldu ve iş bulma konusunda da gerçekten öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Çok başarılılar. Son 5 sene içerisinde de bir staj yapma yükümlülüğü geldi. 40 resmi iş günü olmak üzere 4. sınıflarında bir staj yapmalarını istiyoruz. Bu da ayrıca çok büyük bir hazırlık tabii ki, vermiş bir ön oluyor. hazırlık anlamında. Şimdi seçime sayılı günler kaldı. Seçim denildiği zaman, siyaset denildiği zaman daha çok realite, gerçekler ön planda oluyor. Duyguların pek yeri olmuyor aslında. Ya da biz öyle düşünüyoruz. Siyasal düşüncelerde, seçimlerde karar verirken ve benzeri aktivitelerde duyguların yeri nedir? Aslında duygular hepimiz için önemli. İnsanoğlu var olduğundan beri duygularıyla beraber hareket ediyor ama rasyonelitenin tabii ki farklı bir yeri var ve teorik olarak da günümüzde de nasıl anlaşılıp nasıl anlatıldığı önemli. Seçimlere baktığımızda tabii ki her seçim bana sorarsanız önemlidir. Çünkü demokrasinin önemli bir parçası ve herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu bir düzlemde insanlar özgürce oy kullanabilmeli.
Siyaset ve uluslararası ilişkiler disiplininde de tabii ki bu seçimler için özel dersler de olabiliyor veya her temel dersler içerisinde de işlenebiliyor. O nedenle her seçim kendi özünde önemlidir. Bu önümüzde yaklaşan seçimler, 2023 seçimleri tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yıl olması sebebiyle çok büyük önem taşıyor. Ayrıca önem taşıyor. Evet, bunun tabii ki halkımız da farkında ve bir o kadar da rağbet göstererek ve ilgi göstererek seçimlere katılmaya daha fazla yaklaşıyorlar ve anladığımız kadarıyla büyük bir katılım da olacak. Evet. Bunlar tabii ki özünde demokratik değerler ve demokrasinin kuvvetlenmesi için gerçekten çok önemli. Rasyonelite tarafına geldiğimizde her canlı yaptığı gibi insanlar da tabii ki rasyonel davranmaya çalışarak, ki bunun içerisinde duyguların aslında çok büyük rolü vardır, kararlarını vermeye çalışır veya işte seçimlerini yapmaya çalışır, düşüncelerini oluşturmaya çalışır. Bunlar zaten her zaman kabul edilmiş ve görünen şeylerdir. Ancak önemli olan yani duyguların rasyoneliteyle bir zıtlık yaratmadığını anlamamız gerekiyor. Yani aldığımız rasyonel kararların içerisinde de duyguların tabii ki katkısı var ve yeri var elbette. Ve duygularla rasyonelite hep beraber ilerledi ve bu günümüzde de aslında sinir bilime bile gidildiğinde, yani insanın beyninin içerisine bakıldığında rasyonelitenin yandığını gösteren yerler ile duyguların yandığı gösteren yerler aslında birbiriyle çok ciddi etkileşim içerisinde. Sizin de bu konuda bir çalışmanız var aslında, bilhassa sordum. Evet, yani duygularla ben hani uzmanlık alanım siyasal davranış, siyaset psikolojisi içerisinde özellikle duygular. Bu hem Türkiye özelinde, Avrupa ve yurt dışında farklı ülkelerle de ortaklık yaparak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdim. Ama özellikle 2018 yılında yayınlanan bir kitabımda Türkiye'yi hedef alarak ve vaka olarak inceledim ve 2015 ve öncesindeki seçimlerle de beraber çok farklı boyutta duyguların önemine biraz daha yer ayırmaya çalıştım ve görünen o ki yani siyasal düşüncelerimizden siyasal kararlarımıza, buna oy vermede dahil siyasi tercihlerimize, hangi medya organından bilgiyi nasıl aldığımıza, kimlerle ne konuştuğumuza ve bunların hepsinde aslında duygusal değerlendirmelerimiz önem taşıyor. Seçimlere geri dönersek aslında orada hani kim nasıl, seçmen nasıl karar verir diye sorsanız demografik bazı özellikler hep sıralanmıştır. İşte gelir seviyesi, eğitim seviyesi, yaşadığı bölge, cinsiyeti veya farklı başka kimlik özellikleri olabilir. Halbuki bunun dışında davranışsal olarak çok farklı etkenler de var. Bunların bazıları tabii ki siyasi liderler üzerindeki hisler, değerlendirmeler. Evet. Bunlar da duygu olarak, duygusal tepki olarak düşünülebilir. Çünkü her siyasi lider üzerinde vatandaşın bir değerlendirmesi var ve bunun da kendi aldığı seçim kararı üzerinde etkisi olduğu söylenebiliyor. Evet. Peki seçim öncesi sürekli siyasetçiler televizyondalar. Dolayısıyla propagandalar, reklamlar, konuşmalar ve en önemlisi sosyal medya. Hocam sosyal medyanın da çok fazla etkisi var verilecek kararların üzerinde. Yalan, yanlış bilgi de dolayısıyla çok hızlı dağılabiliyor. Bunun etkileri nedir? Yine bu konuda bir çalışmanız var. Onu dinleyelim sizden. Evet. Yakın zaman içerisinde aslında aldığımız bir proje, Uluslararası İşbirliği çerçevesinde TÜBİTAK ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı'nın desteklediği bir proje. Yani hem Türkiye'den hem de Kore'den, Güney Kore'den ortaklarla beraber yürüteceğimiz bir proje. 2 yıl boyunca sürecek. Bir, tabii bunun yanlış bilgi tarafı var. İkincisi, sosyal medyada yanlış bilginin nasıl paylaşıldığı ve nasıl düzeltilebileceği tarafı var. Bir de bilgisayar temelli uygulamaları, özellikle makine öğrenme taraflı bir parçası var. Onun için çok boyutlu ve uluslararası bir proje olarak yürüyecek. Yanlış bilgi özellikle pandemi sonrasında çok artan bir gerçek. Bu sosyal medyada da oldu, normal hani basılı ve görsel medyada da vardı ama bunun dışında insanlar kendi hayatında da WhatsApp gruplarından olabilir, işte YouTube'da izledikleri videolardan kocaman mesajlar olabilir. paylaşılıyordu. Evet, çok farklı seviyelerde, özellikle pandemide mesela aşılamayla alakalı olarak veya işte virüse karşı korunmayla alakalı olarak inanma, inanmama durumu, virüsün varlığının olduğuna, olmadığına, nereden çıktığına yönelik çok boyutlu bir yanlış bilgi dağılımı oldu. Sosyal medyanın bunun içerisinde çok önemli rol oynadığını gösteren çalışmalar mevcut. Bizim merak ettiğimiz, acaba yanlış bilginin geldiği kaynak, yani referans veren kişi veya kurum güvenilirse
kişi acaba bu bilgiyi tamamen kabul ediyor mu, yoksa tekrar bir defa daha düşünüyor mu? Reddediyor. Veya yanlış bilginin kendisinde uyandırdığı duygusal tepki bunu paylaşmasına sebep oluyor mu, yoksa reddedip kapamasına mı sebep oluyor? Örneğin öfkeli olan bir insanın aldığı yanlış bilgi eğer kendisine karşıysa, kendi düşüncelerine karşıysa, o zaman reddetme ihtimali çok daha yüksek. Ama kendisiyle uyumlu ve değerlendirmeyle uyumluysa o zaman kabul etme oranı da çok yüksek. Ve bu tabii ki taraflı bir bilgiyi değerlendirme süreci oluyor ve kişinin polarize olmasına veya o bilginin geldiği kaynağı beğenme durumunun değişmesine neden oluyor. Evet. Maalesef sosyal medyada da şu anda henüz yanlış bilgiyi yaymakla alakalı hani ağır bir yaptırım yok. Sözde var ama herhangi bir şey yok. Evet. Dolayısıyla özellikle bu seçim döneminde propagandalara, yazılanlara biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor sanırım hocam. Elbette. Ama her vatandaş gibi tabii bizim doğruyu bulma yükümlülüğümüz kolay değil. Yani doğruyu söyleyen değil. kaynakların bulunması veya teyit edilmesi gereken bilginin ne olduğunun bulunması, hani ne kadar vatandaşın sorumluluğu, ne kadar STK'ların yaratan, sorumluluğu tabii. veya evet aynen kaynağı yaratan kişilerin veya kurumların sorumluluğu, bunun anlaşılması gerekiyor. Evet. Ama eninde sonunda hepimiz vatandaşız ve oy vereceğiz. Onun dışında başka siyasal, davranışsal durumlarımız da söz konusu. En azından işte Twitter'da okuduysak onu beğeneceğiz, retweetleyeceğiz veya işte yorum yazacağız. Bunların içeriğinin ne olduğu tabii ki kişiden kişiye çok değişiyor. Bu projede aslında onu biraz daha bilimsel anlamda açıklamak, o mekanizmanın ne olduğunu çözmeye çalışmak ve makine modelleme de işte o simülasyonları yaparak acaba bilginin dağılımı nasıl oluyor? Bilginin düzeltilme ihtimali kimlerde daha yüksek olabilir? Yani yanlış Evet. bilgi dağılıyorsa bunun düzeltilmesi nasıl mümkün olabilir? Bunu araştıracak. Ne zaman sonuçlanır proje? Çünkü önemli bir proje. Aslında hep bizi ilgilendiren bir proje. Ben de bekliyorum şimdi Evet. merakla. Ne zaman sonuçlanır? Farklı aşamaları var. 2 yıllık bir proje, ancak farklı iş paketlerinden oluşuyor ve birincisi aslında seçimler sonrasında genel Türkiye'yi temsil eden bir anket yaparak Türk halkının ne düşündüğünü anlamak ve bunun aynısı daha sonra Kore'de de yapılacak. Ve tabii ki hangi yanlış bilgiden bahsediyoruz? Yani bunlar siyasi olmak zorunda değil. Bilimsel temelli bazı doğrular var ve kişiye göre değişen yanlış bilgidir, Evet. ama bilimsel temelli doğru yanlışın olduğu konuların Evet. anlaşılması Evet. ve daha sonra bazı deneysel çalışmalar yapacağız ve bilgisayar temelli uygulamalara geçeceğiz birinci sene sonunda. Tahminimiz tabii ki 2025 içerisinde tamamlanması, ama önemli bir ve bu devam edecek. Yani günümüz Araştırmanın yaklaşan sonu yok seçimleri çünkü. ile Tabii alakalı ki, değil, tabii ama bu ki. sosyal medyanın ve bütün yani bilgiler yanlış değildir, ama yanlış bilginin görünme olasılığı tabii ki 10 sene öncesine göre çok daha Çok yüksek. farklı, evet. Bunların düzeltilmesi veya etkilerinin minimize edilebilmesi için doğru araçların geliştirmesi gerekiyor. Bizim projemizde bunu açıklamak üzere çalışacağız. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa? Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Profesör Doktor Cengiz Erişen hocamızı dinledik. Umut ediyorum sizlere de değerli bilgiler aktarabilmişizdir. Hoşça kalın efendim.